Sence bir özel harekatçı ne için programlanır? Ölmeden öldürmek üzere programlanır. Yer altında kalmaya devam edin. Evet, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Muhammed Bahçecik. Bugün Jandarma Özel Harekat Tevfik Tarımcıoğlu ile birlikteyiz. Kendisine geçen programda sormadığımız bazı soruları soracağız. Tevfik abi hoş geldin. Hoş bulduk dostum. Siz de hoş geldiniz. Seni tanımak istiyoruz abi. Ben Tevfik Tarımcıoğlu. 1979 Konya Beyşehir doğumluyum. Sivas'ta ikamet etmekteyim. Yıllarca özel harekat olarak dağlarda görev yaptım. Oradaki edindiğim bilgileri bir nebze olsun size aktarmaya çalışacağım. Biz de bugün sana özel harekatçı en zor anlarında neler yapar diye sorular soracağız. Bu konseptimiz beğenildi. Bu konsepte ben yokum sen varsın sadece. Yani izleyici tamamen seninle bütünleşiyor. Bugün sana daha önce sormadığımız soruları yönelteceğiz. Özel harekatçı zor zamanlarında neler yapar diye sorular soracağız. Ve hazırsak başlıyoruz. Dinlenme ya da üst bölgesinde, yani kenara çekildiğiniz anlarda, üşüdüğünüz zaman ateş yakabiliyor muydunuz? Genelde ateş yakmıyoruz ama çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda gündüz dumansız, gece alevsiz ateş yakıyoruz. Gündüz dumansız, gece alevsiz ateş dedim. Bu nasıl oluyor? Bu şöyle oluyor. Geceleyin alev çok uzaklardan net bir şekilde belli oluyor. Gündüz de duman belli oluyor. Ondan dolayı gece alevsiz, gündüz dumansız ateş yakıyoruz. Mesela dumansız bir ateşi nasıl yakıyorsunuz? Şöyle köz yapıyoruz. Közün içine odunu gömmek suretiyle. Biraz açabilirsek nasıl yani? Herkes bilir. Mesela mangala giderler. Orada köz düşürürler. O mangaldaki közün biraz daha fazla olduğunu düşünün. Onun içine odunu sokup etrafını kapatarak o içeride köz haline geliyor direkt. O da bize ısı veriyor. Zaten bizim de ihtiyacımız olan ısı olduğu için onu o şekilde elde ediyoruz. Közü nasıl elde ediyorsunuz? Onu gündüzden hazırlıyoruz. Yani yanınızda sürekli köz taşıyorsunuz. Yok. İcap ettiği durumlarda gündüzden tertiplememizi yapıyoruz. Peki geceleyin ışıksız ateş dedin. O nasıl oluyor? Geceleyin yaktığımız alevsiz ateş şöyle oluyor. Köz yapıyoruz. Tabii bunun da geceleyin ateş yakacağımız kesinse gündüzden bunun tertibatını kuruyoruz. Mesela güneş batmaya yakın ateşimizi yakıyoruz çukurda. Bir çukur kazıyoruz. Onda içinde köz biriktiriyoruz. Sonra onun içine, közün içine çubukları gömme suretiyle ısıyı muhafaza ediyoruz ve ona uzun süre katıyoruz. Gündüz ise baca yöntemiyle ateş yakıyoruz. Mesela baca yöntemi kuruyoruz. Kabuklarını aldığımız odunların yakmak suretiyle dumansız ateş elde ediyoruz. Bulunduğunuz bölgeye roket ya da bomba atılırsa ne yapıyorsunuz? Genelde böyle bir durumla karşılaşmıyoruz. Çünkü biz mahkumda olmayız, hakimde oluruz. Yani biz hakim olan tarafta oluruz. Eğer ki bombada atıldıysa kesinlikle o bombanın düştüğü yere intikal ederiz. Üzerimize düşmediyse, hayatta kalırsak, hayatta kalma şansımızı devam ettirmek için bombanın düştüğü yere hareket ederiz ve ateş üstünlüğünü sağlarız. Ve bir an önce oradan çıkmanın yollarını ararız. Ki böyle bir durumda bizim görev yaptığım süre boyunca rastlanmadı. Çünkü mahkumda hiçbir zaman kalmayız. Roket atılma durumlarında ise mevzi eğer roket yediyse roketin düştüğü yer önemli. Direkt roket eğer senin üst tarafa düşmüşse roket parçaları zaten seni bir şekilde ya şehit ya da gazi yapacaktır. Ama alt tarafa düştüyse sesi senin kulaklarında duyma kaybına sebep olacaktır. Ki benim bulunduğum mevzi daha önce roket yedi. O yüzden sağ kulağımda %50 sularında bir duyma kaybı yaşıyorum. Ondan kurtulma yönde mevziyi hızlıca terk edip diğer mevziye geçmektir. Çünkü bizim o anda 3 tane mevzimiz hazır durumda bulunmaktadır. Biz onu daha önceden hazırlıyoruz. Peki o roket yediğin anı anlatabilir misin? Nasıl bir yerdi? Nasıl bir zamandı? Roket yediğim an böyle bir durumda film efekti gibi sadece görüntü var, sesi duymuyorsun. Ses yok oluyor ve o anda soğukkanlılığını koruyup değiştirme yönünde kendini atman gerekiyor. Yoksa bir sonrakinde öleceğin net bir durum. Operasyon sırasında yara alırsanız ya da bir uzvunuz koparsa ne yapmanız lazım? İlk önce ateş üstünlüğünü kesinlikle kurmamız lazım. Çünkü ateş yemişiz demektir. İlk yapacağımız iş ateş üstünlüğünü kurarak o kopan uzvumuzu alıp çantamıza koymaktır. Çünkü hastaneye yetiştirip sana onu geri dikmeleri için. Yani eğer yürüyecek gibiysek tabii ki
Ama eğer yürüyemeyecek gibiysek arkadaşlarımız, buddy'miz onu alıp muhafaza edeceklerdir. Yalnız kaldığınızda yanınızda yiyecek bir şey yoksa ne yaparsınız? Yalnız kaldığımızda bu tabii bir anda gelişmez. Bu yalnız kalacağımız belli olmuştur. Yiyecek, içecek stoğumuzu ona göre düzenleriz. Eğer daha da uzadıysa artık yaban hayatına geçeriz. Şöyle söyleyeyim, yiyebileceğimiz her şeyi yeriz yani. Yediğin en ilginç şey neydi? Evet, bir önceki çekimde de söylemiştim. En ilginci ayı etiydi. Nasıl da ayı eti? Berbat. Berbat bir et. Bir özel harekatçıya göre korku nedir? Bir özel harekatçıya göre korku diye bir şey yoktur. Eğer korkuyorsa özel harekatçı olamaz. Çünkü bizim bütün hareket tarzlarında, bütün şartlarda, bütün durumlarda ne yapmamız gerektiğini biliriz ve ABC planlarımız vardır. Eğer bunu bilmiyorsa o zaman korkar bir insan. Yanınızdaki özel harekatçı vurulduğunda, şehit olduğunda ya da bir uzu koptuğunda ne yapıyorsunuz? Aynı bizim başımıza gelenki gibi önce kopan uzunu yerden alıyoruz. Sonra çatışma bölgesinden onu hızla dışarı çıkartıyoruz. Bu zamana kadar direkt yanında bir özel harekatçı şehit oldu mu? Ve olduysa ne yaptınız? Bir değil birkaç tane şehit oldu dostum. Yani bizim için, daha doğrusu yani hepimiz için en acı olanı bizim bir arkadaşımızın başına geldi. Biz mesela araziye giderken yanımızda ne olur ne olmaz diye poşet taşırız. Hani bu çöpümüzü koyarız, atletimizi koyarız. Herhangi bir durum olur. Dereden geçmek zorunda kalırız. Yani silahımızı sararız. Her ihtimale karşı yanımıza poşet taşırız yani. Ve bu arkadaşımız bir mayına bastı. Parçalara ayrılmıştı. Sırt çantasındaki poşetlere onun uzuvlarını koymak zorunda kalmıştık. Böyle bir durum yaşamıştık. Sonra helikoptere teslim ettik. O da götürdü. Şehitler arasında hiç unutmadığın bir şehit var mı? Hepsi gözümde. 2008 Güneş Harekatı'nda bir arkadaşımız vardı. Çok öndeydi. Onu unutmadım mesela. Evet, o çünkü uzun süre kan kaybı yaşamıştı. Ayağı zor bir şehitlik mertebesi olmuştu. Özel harekatçı denilince aklımıza hep senin gibi yapılılar geliyor. Bu doğru mu? Yani özel harekatçıların hepsi yapılı mı oluyor? Evet, öyle bir izlenim var. Hani özel harekatçı deyince yapılı, kaslı, bir hani uzun, geniş insanlar akla geliyor ama normalde bu durum tam tersi. Yani tam tersi olması lazım. Yani daha minyon, daha küçük yapılı insanlardan özel harekatçı olması lazım. Çünkü bizler hedef olarak daha büyük olduğumuz için aynı zamanda karşı taraf için de daha büyük hedefler teşkil ediyoruz. Daha minik, daha minyon tipli insanlar daha küçük hedefler olduğu için daha az hedefler teşkil ediyor ve vurulma şansları daha az. Yani bunun için aslında daha küçük insanlar özel harekatçı olması lazım. Ama tabii bunun için de arazide yürüyüş, güç, efor, kondisyon onlar da bizlerde daha fazla olduğu için bizler seçiliyoruz. Hiç teröristlerin inlerine girdiğin oldu mu? Hiç yani boşuna operasyon yapmıyoruz. Her operasyonumuz aldığımız istihbaratlar doğrultusunda, görüntüler doğrultusunda ve kazanılan tecrübeler doğrultusunda gerçekleşiyor. Yani her operasyonumuz inlerine yönelik operasyon. Ama bunlar bazen orada oluyor, bazen kaçmış oluyor. Yani bazen temas oluyor, bazen olmuyor. Hiç teröristlerin inlerine girip de onlarla karşı karşıya geldiğin bir an oldu mu? Tabii ki oldu. Bu zaten operasyonlar sonucu birliklerin aldığı leşlerle bu gösteriliyor dostum. Hani birçok kez oldu. Şöyle söyleyeyim. Bunlarda başımıza gelen ilginç bir an şöyle oldu. Bizim 2 tane arkadaş önden gidiyordu. Mağarayı arayacaklardı. Teröristler de mağaralarmış. Sonra aradan zaman geçti. Biz o mağarayı aramadık. Aradan zaman geçti. Başka bir yerde biz bunları canlı yakaladık. Sonra o teröristlerden 2 tanesi bizim 2 arkadaşı tanıdı. Dedi ki komutan dedi, siz dedi eğer bize karşı 2 adım daha atsaydınız biz sizi vuracaktık. Hani o kadar hani yakınına kadar gitmişler ama hani burada bir şey olmaz diye geri dönmüşler. Onlar da son ana kadar beklemişler. Böyle bir durum olmuştu yani. Dere yataklarında nasıl geçiyordunuz? Dere yataklarında sudan geçiş yöntemi. Dere yatağını önce tabii ki keşfediyoruz. Suyun en yayvan olduğu yerde, dibinin en düşük olduğu yerde geçiyoruz ve suyun akışına 45 derece açılı meyilli bir şekilde. Birbirimizden palaskalarından tutarak tabii. Silahlar yukarıda. Birisi yani su birini alıp götürmesin diye. Herkes birbirinden tutarak şekilde. Yani bir 40 ayak gibi düşün yani. Peki silahlar suya girmemeli mi? Tabii. Girerse ne olur?
Yani bir şey olmaz, çalışır ama biz silahımızı %100 performansla kullanmaya hazır olduğumuz için bir daha ona sök tak bakım yapmaya gerek yok. Silahımızı yukarıda çantanın üstüne koyup gideriz yani. Tabii yine ateş hazır şekilde. Yani şöyle, kalabalık grup öyle geçer. Tabii ki önden geçilir, emniyet alınır, arka emniyet, uç emniyet, tehlikeli yerden geçiş prosedürüne uygun bir şekilde geçeriz. Keskin nişancılara karşı nasıl önlem alıyordunuz? İyi bir keskin nişancıya karşı alabilecek pek bir önlemimiz yok. Bunu vurulmamayı minimuma düşürürüz. İyi bir gözleme yaparak, arazi şekillerini inceleyerek. Mesela bir yere bakarız, bir süre sonra bir daha bakarız. Bir ağaçta bir oynama var mı? Taşın yeri değişmiş mi? Hani o silüete mi girmiş? Bunları beynimize yazarız. 5 dakikada bir bakarak arazi şekillerinden bunu anlayabiliriz. Mesela arazide nasıl bir değişiklik var? Nasıl anlıyorsunuz? Bununla ilgili bizim bir arkadaşımız bir keskin nişancıyı yakalamıştı. Bir çalı yığını kayaların 1-2 metre altında, bir süre sonra bakıyor ki daha da alta inmiş. Orada bir hareket olduğunu anladık ve oraya sağına soluna uyarı ateşi yaparak hedefi yakalamıştık. İyi, dikkatli bir gözlemle, yani dikkatli bir gözlemle. Çünkü keskin nişancıyı direkt göremezsin. O araziyle uyum sağladığı için ancak şekil değişikliğiyle fark edebilirsin. Mühimmatınız bittiğinde ne yapıyorsunuz? Bizlerin mühimmatı bitmez. Ancak bittiğini anlarsın. O zaman da artık operasyondaki ateş durumuna göre hedefi görerek atarsın. O yüzden mühimmatımız genelde kalır. Çok uzun süre mühimmatımız gelmezse çok uzun sürede ateş etmeyiz. Her zaman mühimmatımız olur. Hiç mühimmatın bittiği durum oldu mu? Hiç olmadı. Tabii ki biz ona göre yetiştiriliyoruz. Yani normal birlikler bir panikle bütün mühimmatını boşaltabilir ama biz boşaltmayız. Çatışmalar sırasında ölüm korkusunu nasıl yeniyorsunuz? Operasyonda çatışmaya girdiğin anda tabii ki bir korku oluyor. Biz bunu minimum seviyede yaşıyoruz. Yani hissetmeyecek seviyede. Onunla ilgili eğitimlerimizi alıyoruz. Bunu artık yani çatışa bu sende bir melakelik kazandırıyor. Yani hayattaysan ölmemişsin demektir ve ona göre emniyetini alacaksın. Karşı tarafı imha yönelik en uygun mevzi seçeceksin ve görerek ateş edeceksin. Yani bu kalıplı bildikten sonra vurulmadıktan sonraki ona göre emniyetini alıyorsun. Yani değişik, kompleks bir durum. Hani arazideki durumu net olarak aktaramıyorum ama bununla ilgili son derece iyi eğitimler alıyoruz ve bununla ilgili korku yaşamıyoruz. Taksicinin arabasını sürmesi gibi bir durum oluyor yani. Hiç teröristlerin kılığına girip onların içine sızdığın oldu mu? Teröristlerle birebir aynı elbiseleri giyindiğimiz olmadı. Ama yakın elbiseleri giyindiğimiz oldu renk olarak, haki mesela. Çünkü bu şöyle bir durum doğuruyordu. Net olarak askeri üniformalarla girdiğimiz zaman biz uzaktan gören bir köylü mesela o çeşitli haberleşme yöntemleri ile o bölgede bir operasyon olduğunu karşı tarafa bildirebiliyordu. Bu nasıl oluyor? Mesela evine gündüz vakti beyaz çarşaflar asıyor. Mesela çamaşır askılığına beyaz çarşaflar asıyor bütün köy halkı. Mesela bu haber vermiyor ama görüntü olarak burada diyor bir operasyon var. Mesela koruculardan da onlara sempati duyanlar silah atıyor mesela. Komutan diyor yanlışlıkla elim gitti patladı diyor mesela. Yani bunlara da önlem alıyorduk. Yani biz her şeye önlem alarak hareket etmek zorundaydık. Yağmurda çamaşır asıyor mesela yağmurlu havada. Geceleyin bizi gördükleri anda köyde bir farklı bir durum oluyor yani. Her köyde olmuyor bu ama olan oluyor. Kontrolde güvene mani olmadığı için biz önlemlerimizi alıp köylüyle görünmeden, onları rahatsız etmeden operasyona çıkıyorduk yani. Aranızda hiç hainlik yapan oldu mu? Yok. Aramızda bir hainlik yapan olmadı. Yani buna ihtimal de hiç vermedik. Yani olmadı. Olacağını zannetmiyorum. Böyle bir şey yaparsa da herhalde son hainliğini yapmış olur diye düşünüyorum. Hiç yurt dışında görev yaptığın oldu mu? Yurt dışında Kuzey Irak'ta görev yaptık. Ne kadar sürdü operasyonlar? Operasyonlar faaliyetlerde bulunuyorduk. 10 gün, 20 gün, 15 gün, 12 gün, 8 gün. Teröristleri birebir sorguladığın oldu mu? Evet, bir keresinde şöyle bir anı yaşadım. 3 tane teröristin peşine düştük. Onları canlı ele geçirmemiz gerekiyordu. Ve yakaladık. İkisi erkek, birisi bayan. Bayanın üst aramasını yapmak o an bana düştü. Kendisini tabii uzaktan, arkası dönük bir şekilde zıplatma yöntemiyle aramasını yapmıştım. Son derece kötü bir koku. Nasıl söyleyeyim, yani bir köpeği ıslatırsınız. Yani köpeği de böyle terörist örnek vermek istemiyorum. Ama hani deyim olarak söylüyorum, örnekleme olarak söylüyorum. Son derece pis bir koku. Zıplatma yöntemiyle taramasını yapmışlığım var. Evet. Görünüm nasıldı? Yani şöyle söyleyeyim, son derece berbat. Kullandıkları haplardan dolayı her yerinde burnunun üstünde dahil kıllar vardı. İnsan mı bir hayvan mı seçemiyorsun yani.
Çünkü onlar bir ilaç, bir hap kullanıyorlar. Ondan dolayı o da onlarda hormonal bir değişikliğe sebep oluyor. Kullandığı ilaç ne peki? O ilaç onlara cesaret mi veriyor diyeyim, tok mu tutuyor diyeyim, bir kompleks bir ilaç. Yani ya da işte hormonlarını bozan bir hap. Genelde bayanlarda oluyor. Bulunduğunuz bölgede sivil halktan kimliğinizi gizlemek zorunda kaldığınız oluyor muydu? Tabii ki oluyordu ama onlar sizi bir bakmaya tanıyorlar, biliyorlar. Hani orada yaşamadığınızı, oraya geldiğinizi ve asker olduğunuzu biliyorlar. Yani gizlememize gerek kalmıyordu. Ancak onlara görünmememiz gerekiyordu. Operasyonda görünmeden çıkıyoruz ama yaşadığımız bölgede biliyorlar yani. Size göre teröristlerin en büyük güç kaynağı nedir? Onları orada tutan güç, korku. Yani eğer buradan kaçarsam beni vuracaklar, öldürürler. Ölüm korkusu. Onları dağda tutan kendi taraflarından vurulacak, öldürecek olma korkusu, kaçarlarsa eğer. Onları hani bir manevi bir güçleri yok yani. Zaten bir teröristin de şehre inmeden dağda yaşayacağı en maksimum süre 2 sene. Yani 2 sene içinde ölür. Hastalıktan, şundan bundan ölür yani. O zaman 2 seneden fazla kalan dağda yok. Yok. Genelde onlar değişirler. Geçen bölümde aslında biraz bahsetmiştin, yabani hayvanlarla alakalı konuşmuştuk. Hatta bir ayının sana saldırdığını biliyoruz. Evet. Ama merak ediyoruz. Ayı büyük bir hayvan. Yani onunla belki boğuşabilirsiniz ama bir yılanla, bir akreple ya da çok küçük bir böcekle ya da bir keneyle nasıl mücadele ediyordunuz? Aldığımız önlemler, yanımızda mazot taşıyoruz ve kireç taşıyoruz. Mazotu bulunduğumuz mevzinin etrafına döküyoruz. Eğer çok böyle akrep konusunda, böcek konusunda, mesela örümcek konusunda sıkıntı olan bölgelerde mevzinin etrafına kireç döküyoruz. Kirecin içine gelemiyorlar mı? Yok, kireci geçemiyorlar. Ama bazı Şırnak'ın bazı bölgesinde kireci geçen böcekler de var. Hani onlara biz çok şaşırıyorduk. Yani bembeyaz bir akrep geliyor sana doğru mesela. Hani onlara şaşırıyorduk yani. Evrim mi geçiyorlar, ne yapıyorlar onu bilmiyoruz. Yani tabii biz de ona göre önlemlerimizi geliştiriyoruz. Bembeyaz bir akrep zehirli mi oluyor? Yok. Kirecin içine girdiği için bembeyaz olmuş hani kireç. Öyle geliyor yani pıt 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 pıt. Askeri araçla yolda giderken teröristlerin saldırısına uğradığınız oldu mu? Askeri araçta teröristlerin saldırısına uğramadık ama askeri araç geçerken menfezde patlatılan aracımız oldu. Onda zaten haber kaynaklarında mevcut şehitlerimiz oldu. Genelde mayınlama yapıyorlar menfezlere ya da asfaltın altına. O da işte bize henüz denk gelmedi. Ama askeri araçla gittiğimiz hat boyu önlem alındığı için o anda silahlı çatışma olmadı. Sadece menfez patlatmaları oldu. Bir mağara içerisinde ya da bir evin içerisinde bulunan teröristleri nasıl dışarı çıkartabilirsiniz? Eğer mağara içerisinde teröristin kesin olduğunu biliyorsak bizim amacımız öldürmek değil, onlar tabii sağ ele geçirmek. Onların da yaşam haklarını elinden almak istemiyoruz. Onları topluma kazandırmak istiyoruz. Böyle durumda ilk önce onlara sözlü ve uyarı yaparak, eğer tabii ki yine çıkmıyorlarsa uyarı ateşi yaparak, yine çıkmıyorlarsa içine sis bombası atarak, yine çıkmıyorlarsa da artık içeriye el bombası atarak ya da kenarına o şekilde dışarı çıkartmaya çalışıyoruz. Yine artık en son çıkmıyorlarsa da artık kaderlerine mahkum kalıyorlar. O da bizi üzüyor tabii ki. Arazide temas olmadığı sırada terörist cesedi gördüğünüz oldu mu? Bir keresinde operasyonlar bir faaliyette yürürken tesadüf bir şekilde terörist cesedi gördük. Ama uzun süre önce öldüğü belliydi. Biz de o anı eğitime çevirdik. Uzaktan terörist araması nasıl yapılır? O arada tatbik etmek istedik. İçimizden bir arkadaşa bölük komutanımız, o andaki birlik komutanımız şu teröristin üstünde ara dedi uzaktan. Kancayı atma yöntemiyle. Biz de izliyoruz. İşte sürünerek yanına kadar yaklaştı. Kancayı taktı. Biraz geri gidip kancayla teröristin yüzünü çevirdi. O arada da teröristin son nefes derler ya hani gırtlağında bir nefes kalmış. O da böyle diye çıktı. Kendisi korktu. Hani bu canlı falan diyerekten bir panik yaşamıştı. Böyle bir anımız var yani. Yani son nefesi duymuş oldunuz. Evet, son. Arkadaş duydu. Evet. Operasyon sırasında sigara içtiğiniz anlar oluyor muydu? Tabii ki evet oluyordu. Sigara birçoğumuz içiyoruz. Yani şu anda içen de var, içmeyen de var. Ama sigarayı evet içiyoruz yani. Nasıl içiyordunuz mesela? Nasıl içmeniz gerekiyordu?
Tabii sigarada da o konuda da geceliğin ateşini göstermeyecek şekilde. Çünkü sigara ateşi de 10 kilometre öteden net bir şekilde görülüyor o gece karanlığında. Ondan dolayı alevini gizleyerek içiyorduk. Bir mesela parkanın içinde veyahut da elimizle kapatarak veyahut da en son çare pançonun içinde, mevzinin alt tarafında. Bunlar çeşitli hani o an sigaranın alevi ateşi karşıdan görünmeyecek şekilde bir yöntem bulup içiyorduk yani. Peki insan sence ayakta ya da yürüyorken uyuyabilir mi? Evet, uyuyor. Yani biz bunu çok yaşıyoruz. Uzun süren operasyonlar ve yürüyüşlerde artık yorgunluktan vücut kendini bir makine gibi kuruyor. Yani öndekini takip ediyorsun ve o esnada tabii bu 4 gün 5 günü geçen yürüyüşlerden sonra uyumama süreçlerinden sonra oluyor. Anlık uyuduğunu fark ediyorsun ama uyandığın anda fark ediyorsun. Uyurken tabii fark etmiyorsun. Bir yere çarptığında ya da öndeki durduğunda ya da o taşa takıldığında o zaman fark ediyorsun uyuduğunu. Tabii bu anlık oluyor. Belki bir dakikalık, 2 dakikalık bir uyku oluyor yani. Gündüz çıkılmayan zirvelere geceleyin çıktığından bahsediyorsun. Bize böyle anlattın. O Evet. nasıl oluyor? Şimdi çok dik zirvelere çıkması çok zor olan zirvelere gece çıkıyoruz. Yani göz ne kadar yüksekte olduğunu, nerede olduğunu görmesin diye. Sadece o an kayada nereden tutulacağını, nereye basacağını bilerek, sadece alanı görerek çıkıyorduk. Çünkü o kadar yükseklere çıkıyorduk ki kimisinin gündüz başı dönüyordu mevzideyken. Oradan da inişi yine gece yapıyorduk. Yüzünüze maske yaptığınız durumlar oluyor muydu? Evet, bunu bir kere yaptık. Kamuflaj farklı bir şey. Tabii bu yüzümüze maske yapmak farklı bir durum. Bize yine bir komutan gelmişti. Orada kendisi yeni şeyler katmak istedi bize. Sonra köyde toplandık ve arkadaşlar dedi, hep beraber dedi bir kamuflaj yapacağız. Hiçbir şekilde herhangi bir yerden geçerken hiçbir şekilde belli olmayacağız dedi. Biz de tabii merak ettik hani bunun nasıl olacağını. Sonra hep beraber toplandık. Ortaya köydeki ahırdan hayvan gübresi getirildi, dışkısı. Ondan sonra işte yumurta, saman filan derken biz bunları kürekle harç yapar gibi kardık. Ondan sonra affedersiniz etrafına geçtik. Herkes dedi işesin. Tabii emir. Herkes tabii kafalar yukarıda işiyor. Onu harmanladık böyle. Biraz toprak şu bu derken ortaya değişik bir şey çıktı. Yani kafanızda canlanır. Sonra onu aldı. Bileklerini yüzüne sürdü. Dedi ki herkesleri sürecek. Herkes sırayla biz de tabii sürüyoruz. Yüzümüze, kulaklarımıza, boynumuza. Ondan sonra tabii o asit yakmaya başladı bizi. O arada biz de operasyona dizildik ve yürümeye başladık. Tabii köyde ne kadar köpek varsa havlamaya başladı. Yani her taraftan belli olduk. O bir süre 10-15 dakika sonra tabii kurudu, düştü. Yani öyle bir anımız var. Yani bazı insanlar tabii bildiğini zannediyor. Bazıları olayı net biliyor. Emir falan devreye girince böyle aksaklıklar yaşıyoruz yani. Bazen yaşıyoruz. Bize biraz şeyden bahsetmiştin. 2 kişiyle bir zirve aldığından bahsetmiştin. Koca bir zirveyi 2 kişiyle nasıl aldın? Evet, 2 kişiyle tehlikeli bir tepeydi. Tehlikeli bir zirveydi. Orayı önce hızlı bir şekilde almamız gerekiyordu. Size dere yataklarından geçti de bahsetmiştim. Emniyet alınır, ana grup geçer demiştim. Öncü ve artçı emniyetler. Ben de bir arkadaşla beraber öncü olduk ve 2 kişi body'li sıçrama yöntemiyle çok hızlı bir şekilde tepeyi almıştık. Ve şans eseri tepede kimse yoktu. Tabii şans o arada onlardan mı yanaydı, bizden mi yanaydı? Bu arada parantez açmak lazım. Yani onlardan yanaydı diyebiliriz. Şans onlardan yanaydı diye. Kimse yoktu orada. Operasyonlar sırasında uyuduğunda bazı garip rüyalar gördüğünden bahsettin. Biraz bahsedebilir misin? Biraz psikolojik durumlar yaşıyordum. Operasyon çıktığımızda tabii mevzilerimize geçtiğimizde nöbetleşi uyuyoruz istirahat için. O arada terörist annelerine bazı hesaplar verdiğimi, onlarla konuştuğum, onlardan bazen af dilediğim de oluyordu yani, evet. Dağlarda ilginç gördüğün hayvanlar oldu mu? İlginç gördüğümüz böcekler oldu. Şırnak'ın bir bölgesinde oksijen çoktu herhalde orada. Bir ormanın içinde. Devasa böcekler vardı. Mesela sinek bir normal sineğin 5-6 katı. Sivrisinek el kadar sivrisinekler. Pançoyu geriyoruz. Pançonun içinden iğnenin uzunluğunu görüyorduk. Devasa böcekler vardı. Orası bizim için teröristle temastan çok böcekle temasın olduğu yerlerdi yani. Hatta bir keresinde şöyle bir şey oldu. Oradan gelirken tabii biz şeyden bahsetmiştim size. Poşet taşırız diye yanımızda. Kirli üstümüzü değiştirirken içine sineklerden bir tanesi girmiş. Biz de tabii operasyondan döndük. Poşetin ağzı kapalı. Ben de bu poşeti sırt çantamı değiştirirken dolabın alt tarafına koymuştum. Sonra orada unutmuşum ben.
Sonra biz başka bir operasyona çıktık. 2 ay falan sürdü. 2 ay sonra döndüğümde yine tabii dolabımda üstümü değiştirdim. Altta poşeti gördüm. Dedim bu önceden kalmış. Bakayım içinde ne var diye açtığımda o sinek oradan dışarı çıkmıştı. 2 ay. Poşetin içinde yaşamıştı. Öyle değişik bir türü vardı yani. Arazide silah temizlemeniz gerektiği durumlar oluyor mu? Oluyorsa nasıl yapıyorsunuz? Şöyle çok enteresan, hani arazide çıkmadan önce tabii ki silahlarımız son derece temiz ve bakımlı oluyor ama operasyonlar uzadığı zaman mevzilerimizde istirahat halinde gündüzken silahımızda yağlıyoruz. Bu yağı da yemeklerimizdeki kumanya kutularının içindeki genelde yağdan yapıyoruz. Mesela şöyle, ton balığının yağı, bunun için en uygun yağ mesela. Ton balığının yağını silah temizlemede kullandığımız çok olur. Silahın genel bir tertip düzenine bakarız. Çalışıp mekanizmayı kontrol ederiz, yağlarız. Bu normal bir durumdur yani. Ve ton balığındaki yağ ile bunu yapıyoruz. En korktuğunuz an hangisiydi? Şöyle tabii en çok korkuya yaklaştığım diyeyim. Buna böyle cevap vereyim. Şırnak taraflarında bir arazi arama taraması yaparken bir mağara bulduk. 2 tane giriş olan. İçine girmem gerekiyordu. Ve o mağaraya yaklaştığımda hani içeriye doğru kafamı uzattığımda tabii ilk önce mağarada kimsenin olmadığı belli bir şeydi ama içeride bir emare bir şey var mı yok mu diye içeri girmiştim. O arada duvarda bir dalgalanma gördüm. Yani su dalgası gibi. Sanki duvarda su var gibi. Ben mağaradan kafayı içeri soktuğumda o görmemle beraber içerideki o yüz binlerce sinek anında havalandı. O an biraz panik yaşamıştım tabii. O kadar çok sineği bir arada görmemiştim. Neden onlar orada onu da bilmiyordum. Yani milyonlarca, milyarlarca sinek vardı yani mağarada, duvarında. Böyle bir anım var, evet. Bu olmuştu. Hedef küçültmenin önemi nedir? Vurulmamaktır hedef küçülmenin önemi. Yani büyük bir hedefi mi daha rahat vurursunuz yoksa küçük bir hedefi mi? Büyük bir hedefi daha rahat vurursunuz değil mi? Onun için hedef küçültmenin önemi vurulmamaktır yani. Aldığın en ilginç bilgi neydi? Yağmur yağıyordu. Çok fazla yıldırım düşüyordu. Ve biz o esnada telsizleri kapatmıştık. Yıldırımlar artmıştı. O arada silahları vücutumuzda yere paralel tutuyorduk. Yani dik değil. Hani dik olduğu zaman paratoner görevi görür diye yere paralel tutuyorduk. Ve ben o zaman şunu demiştim. Hani o zaman paratoner biz olmuyor muyuz diye düşündüm. Ama silahtaki metal yoğunluğu daha fazla olduğu için silah daha çok çekiyormuş. Öyle yürümeye devam edebilirmişiz. O beni bayağı şaşırtmıştı mesela. Tevfik abi, farkında olmadan bir makineye dönüştüğünden bahsettin bize. Dedin ki ben fark etmedim ama daha sonra anladığımda bir makine gibi olmuşum dedin. Bunu açabilir misin? Bunu zamanla eğitimlerle kazanıyoruz. Gece ne yapacağımızı bilerek, gündüz ne yapacağımızı, çatışmada ne yapacağımızı bilerek bir otomatik bir düzene geçiyoruz. Ve zamanla artık bir makineleştiğimizin farkına o zaman varıyorduk. Yani hani çatışmada ne yapacağını biliyorsun, yaralı kalacağında ne yapacağını biliyorsun. Yani ölüm anında bile bir başkasının sana ne yapacağını biliyorsun. Bir makineye dönüşmemiz böyle oluşuyor yani. Zamanla yarış yaptığın bir an oldu mu? Evet, zamanla yarıştığım bir an oldu. Hatta sürekli zamanla yarışıyoruz ama bir tanesi bayağı sıkıntılıydı. Biz tabii yanımızda çeşitli düzenekler de taşıyoruz. Claymore mayın özellikle. Bunun içinde 1800 tane bilye var. Bunu patlatma yöntemiyle çalıştırıyoruz. Kuzey Irak'ta bir operasyon sırasında, karlı bir operasyonda biz de bu Claymore mayını ben döşemiştim. Sonra kablosunu tabii sererek geliyoruz. Tam mevziye yaklaştığımda Claymore mayınının fünyesinin yerinden çıktığını gördüm. Biz de terörist telsizleri dinlemedeydik. Saat tam 6'da mevzi baskını olacağı söyleniyordu ve saat de tam 6'ya geliyordu. 1 dakika falan kalmıştı geriye. O arada çok hızlı bir şekilde geri aşağı inip aşağı yukarı bir 50-55 metre bir kadar aşağıya inip o fünyeyi geri yerine takıp tekrar kendimi mevzinin içine atmıştım. Çatışma başlamıştı ama çatışma bizim mevzi olmamıştı. Böyle bir durum yaşamıştık yani. Çatışma anını şöyle bir anlatmak istesen nasıl anlatabilirsin? Mesela çatışmada neler yaşanır? İnsan nasıl bir hisse kapılır? Bu çatışma anı aslında biraz fantastik bir durum gibi de oluyor. Hani Atari oyunu gibi de düşünebilirsin. Zamanla buna alışıyorsun. Artık mermileri havada takip edebiliyorsun. Hani nereden mermi geliyor, sen ne tarafa mermiyi sıkıyorsun, görerek ateş etme, kulaktaki ses kaybının gitmesi, sadece görüntüye odaklanman, vücut nasıl oluyorsa sanki kalıp değiştiriyorsun. O ortama, o ana uyumlu bir şekilde geçiyorsun sanki. Hani hiçbir şeye adapte olmuyorsun. Sadece ölmemeye değil, öldürmeye. Çünkü hani ateş üstünlüğünü ele geçirme, bir film seti gibi gibi düşündüğün zaman, gerçi biz bir film setini izlediğimiz zaman onda birçok şey yanlış olduğunu görebiliyoruz. Hani normalde bu böyle değil falan diyoruz. Onun gerçekçi versiyonu gibi oluyor yani.
o anda panik olan arkadaşını da görüyorsun. Olaya %100 hakimsin. Onu oradan çıkartma, onu sakinleştirme icabında tokat atıyorsun, kendine getiriyorsun. Çatışma anı çok farklı. O silahların sesi bir süre sonra artık sendeki ses kulakta duyma yetisini kaybediyor. Gözü daha çok ağırlık veriyorsun. Çünkü görmen lazım. Ateşin nereden geldiğini görmen lazım. Ve kaç yerden ateş geliyor, kaç kişiler. Çok değişik bir atmosfer. Uzun süre yaşanmadığı zaman insan yaşamak istiyor yani onu. Çünkü onu da pratik etmen gerekiyor. Sence eğitimler ve sahadaki işler birbirleriyle uyuşuyor mu? Yani %100 uyuşmuyor tabii ki ama %70-80 uyuşuyor. Eğitimlerde sadece öldürme olayı olmuyor. Böyle diyebilirim. Hani her şeyi yaşıyoruz. Eğitimlerde ölen birisi oldu mu hiç? Eğitimlerimizde değil de yürüyüşte ölen birisi oldu. O zaman da tabii bilgisi bize şöyle geldi. Kars'ta şehit olan arkadaşlarına kalbi dayanamayan 2 asker kalp krizi geçirerek şehit oldu diye bize bilgisi geldi. Öyle bir şehitimiz var yani. Çok net hatırladığın bir çatışma anı var mı? Yani terörist bir keresinde beni 40 metreden vuramamıştı. Hatta elinde keskin nişan silahı vardı. 40 metreden vuramamıştı. Ben de onu görememiştim. Yani gizlenmesi iyiydi. Sadece ilk önce mermi sesi sonra şaklama sesini duydum. Çok yakında olduğunu biliyordum. Yani 40 metreden kalsın tabii ölçmedim de hani lafın gelişi 40 metrede derler ya lafın gelişi. Böyle mesela çok yakın bir mesafeden bir kere vurulmadığım oldu yani evet. Operasyonlar sırasında kendine ya da yakınından birisine ilk yardım yapabilir misin? Tabii ki bunun da eğitimini alıyoruz ama tabii bunu herkes yapamıyor. Yani çatışma sırasında veyahut da yaralandığımız zaman kendi kendimize damar yolu açabiliyoruz. Serum bağlayabiliyoruz. Zaten yanımızda serum da o yüzden taşıyoruz. Sıhhi personelimiz var. O da yaralanma durumunda. En son hani tek başımıza kaldığımız durumlarda kendi kendimize tıbbi müdahalede bulunabiliyoruz. Uzun süren operasyonlarda olumsuz hava şartlarına karşı nasıl bir önlem alıyorsunuz? Olumsuz hava şartlarına karşı ilk önce psikolojimizi hazırlıyoruz. Bunun geçici bir durum olduğunu, biteceğini, birkaç günde sürse sonuçta hava şartlarından dolayı ölmeyeceğimizi, yalnız zorluk yaşayacağımızı biliyoruz. Ona göre psikolojimizi sağlam tutuyoruz ve üstümüzde mesela çok yağmur yağdığında ıslanan bir şeyi vücut ısısıyla onu geri kurutuyoruz. Hani yürüyüş temposunda devam ederek en fazla 1,5-2 saat içerisinde o elbise kurumuş oluyor zaten. Bir özel harekatçı silahını kurmadıysa eğer, operasyon sırasında ya da hemen öncesinde silahını rahatlıkla kurabiliyor mu? Bizim genelde silahlarımız kurulu oluyor. Lakin diyelim ki o esnada kurulu değil. Bunu da arazi şartlarına göre ve terörist çalışmasının muhtemel olduğu yerlere göre çok sessiz bir şekilde elimizle sürgüyü iterek ve o hani bilirsiniz vurduğun zaman şap diye düşer. O sesi çıkartmamamız gerekiyor. Çünkü bulunduğumuz bölgedeki hayvanları da ürkütmememiz lazım. Ki hayvanlar toplu hareket etmesin veyahut da bir şeyler uçuşmasın. Yani doğanın dengesi bozulduğu zaman terörist diyecek ki burada benden başka birisi daha var. Buna engel olmak için çok sessiz bir şekilde elimiz yöntemiyle kuruyorduk. El yöntemiyle. Sence bir özel harekatçı ne için programlanır? Ölmeden öldürmek üzere programlanır. Yani amacımız tabii ki öldürmek değil ama en son şart bu olduğu için buna programlıyız yani. Sosyal medyada şöyle bir şeye denk geldik. Askerler ve polisler öldürmek için, doktorlar ise yaşatmak için bırakın grevlerini yapsınlar diye bir tweet atmış. Grevde biliyorsunuz, belki videoyu daha sonra izleyecekler için söylüyorum. Ülkemizde ne yazık ki bir doktor şehit edildi ve daha sonrasında ne yazık ki birçok doktorumuz mesleği birkaç günlüğüne grev olması hasebiyle bıraktılar, yapmadılar ve böyle bir tweet gelmiş peşine. Siz ne diyorsunuz? Yani bir asker öldürmek için, doktorsa yaşatmak için mi? Buna katılmıyorum. Asker vatanı için yeri gelince ölür. O ayrı bir konu. Ama bu üzeri yetiştirilmez. Vatanı için öldürmek üzere yetiştirilir. Yani yaşamak üzere programlanır. En zor şartlarda hayatta kalmak üzere programlanır. Ona ben de rastladım. Zaten altına küçük bir yorum yapmıştım. Evet. Ben de ona denk geldim, evet. Operasyonda yaşadığın en zor olay neydi? Şehit verdiğimiz an oluyordu yani. En zor an psikolojik olarak. Çünkü bir şehit verdiğimiz zaman yaşadığımız acıyı hiçbir olay bize o acı yaşatamaz yani. Başka hiçbir olay yaşatamaz yani. Jandarma özel harekat olarak görev yapmışsınız yıllarca. Peki sizce askeri birimlerin içerisinde en zor sence hangisi?
Şöyle söyleyeyim, tabii ki bütün birimlerin kendine göre yaşadığı birçok zorluk var. Sonuçta birçok farklı birim var ama arazi bir, terörist aynı terörist, doğa şartları, hava şartları aynı şartlar. Orada ne kadar çok zaman geçiriyorsan o senin için o kadar çok zordur ve biz bu işin uzun süre arazide kalan kısmında olduğu için terazide ağır basan taraf biz oluyorduk. Yani zorluğu daha çok göğüsleyen, daha çok sırtlayan, bu yükü daha çok çeken taraf biz oluyoruz yani. Operasyonların arasında en zor bölge diyebileceğin bir bölge var mı? Kambini bölgesi zor. Kambini, Meluni bölgeleri, Kuzey Irak'taki Kambini ve Meluni bölgeleri zordu. Çünkü orası zamanında Saddam Hüseyin tarafından özel olarak beton dökülen mevzilere karşı savaştığımız bir yerde. En zor bölge olarak orayı söyleyebilirim. 2008 Güneş Harekatı'nın geçtiği bölge, Kuzey Irak. Sivil hayatında seni takip eden bir terörist oldu mu? Birebir olmadı ama bunun psikolojisini yaşadım. Yani herkesten huylandığım, ne derler hani kıllandığım, şüphelendiğim kişiler, durumlar oldu. Ama tabii bu sonra geçti yani. Ama halen ara ara yaşadığımız oluyor. Bir şey merak ediyoruz. Mermilerin etkili menzili ne kadardır? Bu etkili menzil demek silahın teröristi veya karşıdaki hedefi vurduğu son noktadır etkili menzil. Şimdi bunu da size şöyle açıklayayım isterseniz. Mesela bununla size göstereyim. Şimdi namlunun içerisinde yiv ve setler vardır. Bu yiv ve setler de saat istikametinde genelde namlunun içinde 1.54 tur dönecek şekilde ayarlanmıştır. Bunun da sebebi o mermi çekirdeğine gerekli G kuvvetini vermektir. Kendi içine dönsün diye. Bu dönü de belli bir yere kadar düz gider. Sonra havanın buna karşı verdiği dirençle daireler çizmeye başlar. Tabii dönerek daireler çizmeye başlar. Bu silahların insanı vücutunun çapına kadar çizeceği daire bunun etkili menzilidir. Onun dışındakiler tesadüf vuruşa girerler. Mesela silahın etkili menzili atıyorum 600 metredir. Azami menzili 3400 metredir. Yani bu çekirdeğin son düştüğü yer 3400 metre olarak kabul edilir. Ama insanı öldürme hızı ve merminin dönüş çapı da 600 metredir diye düşünebilirsin. Mesela bunu şöyle günümüz teknolojisinde keskin nişan silahlarında bu mesafe 2200 metreye kadar çıkarıldı. Teknolojiyle, namlu teknolojisiyle. Silahta patlama oldu. Kapsülden fişek yani mermi çekirdeği çıktı. 1.54 tur döndü saat istikametinde ve namluyu terk etti. O arada çok hızlı bir şekilde döner mermi. Dönerek gider ve ip gibidir. Sonra bu yavaş yavaş büyür. Sonra 3 tane daire çizer. Kendi etrafında yani ayın güneş etrafındaki ve dünya etrafındaki hareketi gibi düşünün bunu. Döne gider. Sonra bu insan vücutunun beden çapında mesafe etkili menzildir ve onu delebilecek gücü. Onun üstünde çıkan menzillerde silahın mermisinin son düştüğü yerdir. O da azami menzildir. Yani günümüz teknolojisinde şu an en uzak mesafe menzil için kaçtır? Keskin nişan silahlarında 2250 metre. 2250 metre. Onun sonrasında vurma tesadüf. Çünkü merminin dönüşü artık çok büyük daireler çizdiği için o dairenin oradaki hedefte vurup vurmayacağı belli değil. Yani yere de düşebilir, yukarıdan da gidebilir. Çünkü daire çok büyümüştür artık. Bir keskin nişancıda olmazsa olmaz dediğin şeyler nelerdir? Olmazsa olmaz dediğim en önemli durum sabır. Kesinlikle sabırlı olması lazım. Sonra bunun diğer faktörleri var. Teçhizatı, kullandığı silahı vücutunun bir uzvu gibi kullanabilmesi, ona hakim olabilmesi, silahın huyunu suyunu bilmesi, nişan noktasıyla atış noktasını bilmesi, vuruş noktasını bilmesi. Keskin nişancı yani savaşlarda olsun, operasyonda ve birliklerin en önemli unsurları keskin nişancılar. En önemli unsurları. Yani bir keskin nişancı bir savaşı bitirebilir yani. Onun için bunun çok iyi yetişmiş, çok sabırlı, kendini kontrol etmeyi bilen kişilerine seçilmiş olması lazım. Bir nişan aldığınızda siz kendiniz de bunu deneyin. Mesela şu anda ufak bir sizle yapalım, bir prova yapalım mesela. Nişan aldığınızı hayal edin. Hayalinize nişan alıyorsunuz. O arada vücutunuzda neler oluyor? Kalp çalışıyor, değil mi? Mesela bunları tek tek bizi dinleyen arkadaşlar düşünsün. Kalbiniz çalışıyor, mideniz çalışıyor, nefes alıyorsunuz, akciğerler çalışıyor, kan dolaşımınız var, beyin çalışıyor. Bunlar sizin kontrolünüz dışında olan vücuttaki salınım hareketleri. Kalbin çalışması, midenin çalışması, damarların, akciğerin çalışması, nefes alıp vermeniz. Bu bir hareket değil mi?
bu hareketi minimuma indirmeniz lazım. Vücudunu çok iyi tanıman lazım ve ondan dolayı da nabzını düşürmen lazım ki kalp daha yavaş çalışsın. Nefesi karın boşluğuna alman lazım. O nefes senin kalbine bası yapmasın. Sonra düşüncelerini sıfırlaman lazım ki hedefe yoğunluk, katsayın artsın. Bütün bunları kesiştirmen lazım. Doğru pozisyon, doğru nişan. Ben belki bunları söylemeden önce sadece bir nişan alma olarak düşünebilirsin. Ama vücutta birçok şey aynı zamanda çalışmaya devam ediyor. Bunları minimuma indirmen lazım, minimize etmen lazım. Bir tek mermi hakkın var çünkü hedefi vurman için. Gözlerinle göre göre birisini tetiği ezip öldürdün mü? Yani hedefi imha ettiğim oldu diyelim, evet. Nasıldı o anlar? Şöyle söyleyeyim dostum, Kamini bölgesinde kol koparmıştım mesela. Uzaktan koluna mı sıktın? Size bahsetmiştim hani merminin havadaki dönüşü diye. O esnasında koluna denk gelmiş. Yani o oradan vurmuştu. Mesafe uzaktı zaten. Nişan aldım ama hani vurma ihtimalim zayıftı. O koluna denk geldi. Kolu parçalanmıştı. Onu dürbünle görmüştüm. En sevdiğin silah hangisiydi? Halk diliyle Kanas diye geçer. Orijinali Dragunov. Kanas silahıydı. Uzun süre onunla görev yaptım. Hatta kitabını yazdığım silahtı. Kanas'ı çok seviyordum, evet, oydu. Ne özelliği vardı Kanas'ın? Kanas'ın birçok özelliği vardı. Mesela mekanik olarak 1300 metreye kadar, dürbün olarak 800 metreye kadar nişan alabildiğin. Ama bunun dışında filmlere konu olmuş bir silah. Efsanevi bir silah, yani tutukluk yapmayan, bakımı kolay. Namlusu o zamanki şartlara göre yapılmış en iyi silahtı. Nişan tertibatı da kolaydı. Yani en çok hoşuma giden silah, severek kullandığım silah Kanas'tı. Teröristlerde her türlü silah var mıydı? Birçok silah var ama her türlü silah yok. Onların da uçak savarları var, keleşleri var, biksileri var, kanasları var, mavzerleri var, roketleri var. Yani birçok silahı var, el bombaları, birçok silahları var. Ağırlıklı olarak keleş taşıyorlar tabii AK-47. Çünkü AK-47'nin yapılışı, kullanışı dünyadaki en sağlam silah. Tutukluk yapmayan, suda, karda, buzda, çamurda çalışan yegane bir silah yani, evet. Teröristlerin de özel harekatı olduğundan bahsetmiştin geçtiğimiz bölümde. Biraz açabilir misin? Mesela onlar da sizin gibi eğitimlerden geçiyor mu acaba? Tabii ki onların eğitimleri bizimkine göre daha da zor diyebiliriz. Daha da iyi eğitim aldıklarından bahsedebilirim. Çünkü onlar sürekli dağdalar. Biz operasyondan operasyona çıkıyoruz. Ama dağ tecrübesi olarak onlardan daha fazla tecrübeye sahiptik. Çünkü onlar sürekli dağda kalmıyor. Değişikleri için uzun süre dağda kalamazlar. Onların da Pushili diye tabir edilen bir birlikleri var. Özel kuvvetleri diye geçiyor. Onlarla birkaç kez tabii temasa girdiğimiz oldu. Nelerle karşılaştın? Bir kere ne kadar da hani düşmanımızlar ama onlardan da öğrendiğimiz şeyler oluyordu mesela tabii ki. Kesinlikle ilerleme istikametlerini öğreniyorduk. Hani bilgi olarak değil yani. Onların nerelere terplendiğini, ondan sonra çatışma esnasında onların da fazla mermi kullanmıyorlardı. Yerlerini kesmemiz zor oluyordu. Diğerleri gibi değil yani. Farklı olduklarını anlıyorduk yani onları. Hani mesela bir terörist panik halinde her yere sıkıyor. Bunun yani o çatışmaya girdiğimiz teröristin de acemi terörist mü, eski terörist mü, özel grup mu, o bölgeye ait bir terörist mü değil mi anlıyorduk yani. Öldürdüğünüz teröristlerin yanına gidip baktığınız oluyor muydu? Baktığımız oluyordu öyle. Çünkü çatışmadan sonra onlar da eskiden bırakılırdı. Sonra bazı durumlarda onlar da helikoptere verip birliğe gönderilenler vardı. Yoksa özel olarak gidip bakmıyorduk yani. Hani meraktan buraya gidip baktığımız olmuyordu. Görev icabı. Öldürdüğünüz teröristlerin üzerindeki mühimmatları alıyor muydunuz? Yok, onlar zaten paket halinde gidiyorlardı helikopterle. Bu da güzelmiş. Ayağını mayına basmış birisi kurtulur mu? Ayağını mayına basmış birisinin kurtulması tabii ki bastığı mayına göre değişir. Topuk koparan genelde deriz. Küçük mayınlar. Mayına basan kurtulur. Bir önündeki, bir arkasındaki şehit olur. Çünkü mayın patladığı için yani topuğunu kopartıp diğerinin gövde kısmına gelir o fünyeler. El bombası imha edilebilir mi? Yok. O 3 ila 6 saniye içerisinde patlar. Yani fünyesi çekilmiş bir el bombası imha edilemez. Ancak ona tedbir alırsın. En fazla sırtını dönersin. Gençlerimize özel harekatçı olmayı tavsiye ediyor musun? Tabii ki ediyorum. Yani bunun için öbür videoda da söylemiştim. Özel harekatçı olunmaz, doğulur demiştim. Bunu yüreğinde hisseden herkese davet ediyorum. Kesinlikle bu kutsal topraklarda bu kutsal görevi yapmalarını istiyorum. Yani bu farklı bir duygu. Bunu yani yaşamalarını istiyorum yani. Var mı söylemek istediğin bir şeyler?
Geçenki söylediklerim üstüne şunu ilave edebilirim. Vatanımızdan, milletimizden, şartlar, durumlar her ne olursa olsun asla vazgeçmeyin. İsimler gelir geçer. Vatanımız her zaman sonsuza kadar yaşayacaktır. Ve şunu da asla unutmayın. Türkiye dünya yetmeyecektir. Teşekkür ederiz. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle. Hepinizi alemlerin en güzeline Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Hoşça kalın.